Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, beraber okuyalım programında tekrar beraber olmayı nasip eden Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Onun peygamberine salatu selam olsun. Evet, bu arada dün parkta karşılaştığımız iki genç vardı, üç genç vardı daha doğrusu. Biri Batın, biri Özgür. Üçüncü arkadaşın ismini hatırlayamadım. Kusura bakmasın. Dedim Dost TV izlerseniz, programımızı izlerseniz size selam göndereceğim. Onlara da selam ediyorum sözümü tutma adına. Dün çok güzel bir hava vardı. Evimin hemen yakınındaki parkta, onkolojinin altında, Sami Efendi Caddesi üzerinde. Orada işte çoluk çocuk gezmeye çıktık. Yevmun min eyyamir rabi diye Arapların, yani bahardan kalma bir gün dedikleri bir gün. Bugün de öyle. Ankara'da maşallah 20 dereceye yaklaşan bir sıcaklık var. Kışın içinde bize baharı yaşatıyor Rabbimiz. Allah dilerse zıtları birbiri içinden çıkarır. Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hay. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır. İşte kıştan bahara, ölü mevsim olan kıştan baharı, bahardan bazen yaz içerisinde kışı Rabbimiz yaratır. Onun kudretini, azametini görmeyi, anlamayı yine onun rahmetinden diliyoruz. Evet, epey bir ara vermiştik. Yeniden doğma serüveni girmişti araya. Tam 7 haftalık bir aradan sonra beraber okuyalıma geri dönmüş olduk. Yeniden doğmamıza sebep olan marifetullah yolculuğunda tabi yeniden doğduktan sonra büyümek anlamına geliyor bu. Manen büyümek anlamındaki marifetullah yolculuğunda mesafe kat etmemize vesile olacak Kur'an derslerini, Kur'an hakikatlerini bu programda okuyoruz. 22. sözde kalmıştık. Yani sözlerin yarısına kadar, söz olarak 33 sözden oluşuyor. 22. söz, yani rakamsal olarak epey sonuna yakın ama hacim olarak sözlerin tam yarısındayız. Gördüğünüz gibi elimdeki kitap, hatta yarıya bile gelmedik. Demek ki bundan sonraki sözler daha hacimli. Dolayısıyla 22. sözden başlayıp devam edeceğiz. En son programda aslında giriş yapmıştık ama epey bir ara mesafe girdiği için araya başından başlayalım. 2 makam, 22. söz 2 makamdır. 1. makam, Bismillahirrahmanirrahim. Ve yadribullahul emsale linnâsi leallehum yetezekkerun ve tilkel emsalu nadribuha linnâsi leallehum yetefekkerun. Bir zaman 2 adam bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki acip bir aleme götürülmüşler. Öyle bir alem ki kemal-i intizamından bir memleket hükmünde, belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmündedir. Kemal-i hayretlerinden, yani şaşkınlıklarının doruğundan etraflarına baktılar. Gördüler ki bir cihette bakılsa, yani kendilerini buldukları o yer bir cihette bakılsa azim bir alem görünüyor. Bir cihette bakılsa muntazam bir memleket, bir cihette bakılsa mükemmel bir şehir, diğer bir cihette bakılsa gayet muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. Şu acayip alemde, kendilerini buldukları o acayip alemde gezerek seyran ettiler.
Gördüler ki bir kısım mahluklar var. Bir tarz ile konuşuyorlar. Fakat bunlar onların dillerini bilmiyorlar. Yalnız işaretlerinden anlaşılıyor ki mühim işler görüyorlar ve ehemmiyetli vazifeler yapıyorlar. Şimdi burada tabii birinci makam bu, ikinci makam sembollerin yerine hakikatler konularak mesele açıklanacak. Ama burada bu iki adamın bir havuzda yıkandıktan sonra kendilerini buldukları bu alem bir yönüyle bakılsa bir saray, bir şehir, bir memleket gibi görünen yer bu dünya. Bu dünya gerçekten bütün memleketlerin içinde yer aldığı bir alem, bir açıdan bir saray, lambası güneş, gece lambası ay olan bir saray, bir açıdan bir şehir gibi görünüyor. Değil mi? Hepimiz anne karnında o havuzu böyle anlayabiliriz. 9 ay bekledikten sonra böyle kendimizden geçmiş bir halde, yani bilincimiz kapalı, kendimizi bu dünyada buluyoruz. Değil mi? Sonra yavaş yavaş büyüyoruz. Burada gezmeye başlıyoruz. Neler var neler yok dünyada diye. İşte dağlar, denizler, bitkiler, hayvanlar, çiçekler, ağaçlar. Bakıyoruz ki yani bunlar kendi aralarında sanki farklı bir dilleri var ve kendi aralarında anlaşıyorlar, yani hayvanlar özellikle. Ama biz o dili bilmiyoruz. Çiçeklerin dilini, hayvanların dilini, dağların, denizlerin dilini, yıldızların dilini bilmiyoruz. Velhasıl kainatın dilini bilmiyoruz. Ama aklen düşündüğümüzde burada önemli şeyler oluyor, önemli şeyler konuşuluyor. Bu varlıkların başıboş olmayacağını da anlarız, anlamamız lazım ama bakalım bu iki kişi ne yapıyor? Evet, o iki adamdan birisi arkadaşına dedi ki, şu acip alemin elbette bir müdebbiri ve şu muntazam memleketin bir maliki, şu mükemmel şehrin bir sahibi ve şu musanna sarayın bir ustası vardır. Bütün bu olup biten yani kendiliğinden olamaz, tesadüfen olamaz. Değil mi? Bu sarayın bir sahibi var, bu şehrin bir hakimi var, bu memleketin bir maliki var diye söylüyor. Ve biz çalışmalıyız diyor, onu tanımalıyız. Onu tanımalıyız. Çünkü anlaşılıyor ki bizi buraya getiren O'dur. Onu tanımazsak kim bize medet verecek? Şu dillerini bilmediğimiz ve onlar bizi dinlemedikleri aciz mahluklardan ne bekleyebiliriz? Hem koca bir alemi bir memleket suretinde, bir şehir tarzında, bir saray şeklinde yapan ve baştan başa harika şeylerle dolduran ve müzeyyenatın envaıyla tezyin eden ve ibret numa mucizatlarla donatan bir zat, elbette bizden ve buraya gelenlerden bir istediği vardır. Onu tanımalıyız. Hem ne istediğini bilmekliğimiz lazımdır. Yani birisi sağduyulu, aklı selimle böyle diyor. Bu olup bitenler bir anlam taşıyor. Bu memleketin bir sahibi var. Dolayısıyla onu tanımamız lazım diyor. Bu dünyanın bir sahibi var, onu tanımamız lazım. Öteki adam dedi, inanmam. Böyle bahsettiğin gibi bir zat bulunsun. Ve bütün bu alemi tek başıyla idare etsin. Arkadaşı cevaben dedi ki, bunu tanımazsak, lakayt kalsak, menfaati hiç yok. Zararı olsa pek azimdir. Eğer tanımasına çalışsak meşakkati pek hafiftir, menfaati olursa pek azimdir. Onun için ona karşı lakayt kalmak hiç kâr-ı akıl değildir. Yani sen böyle ön yargılı bir şekilde baştan kestirip atma, inanmam bir sahibi olsun diye. Çünkü ön yargılar insanı dondurur, durdurur.
Bunun bir faydası da yok diyor yani. Değil mi? Bir sahibi varsa onu tanırsak gene buradan anlaşılıyor ki yani her şeyi bize o sunmuş. Yine istifade ederiz ama sahibinin bizden istediklerini de öğrenip daha fazlasına kavuşabiliriz. Yoksa onu tanımazsak artı bir şeyimiz olmaz, kârımız olmaz. Zararı olursa çok büyük olur. Zararı çok büyük olur. Evet. O sersem adam dedi. Serseri. Serseri demek yani başıboş. Başıboş. 2 tane baş. Ser. Arapça baş demek. 2 ser bir araya gelince başına baş olan yani başına buyruk. Ne diyor? Ben bütün rahatımı, keyfimi onu düşünmemekte görüyorum. Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım. Bütün bu işler tesadüfi ve karmakarışık işlerdir. Kendi kendine dönüyor. Benim neme lazım? Akıllı arkadaşı ona dedi. Senin bu temerrüdün, bu şekilde inat etmen beni de belki çokları da belaya atacaktır. Bir edepsizin yüzünden bazen olur ki bir memleket harap olur. Yine o serseri dönüp dedi ki ya katiyen bana ispat et ki bu koca memleketin tek bir maliki, tek bir saniyi vardır yahut bana ilişme. Yani gene bunu demesi bile güzel. Yani öyleyse bana ispatla diyor yani. Ya bana karışma ya da ispatla. İddianı ispatla. Bir sahibi varsa onun varlığını ispatla diyor. Cevaben arkadaşı dedi ki madem inadın divanelik derecesine çıkmış o inadınla bizi ve belki memleketi bir kahre giriftar edeceksin. Ben de sana 12 bürhan ile göstereceğim ki 12 bürhan yani delil, sağlam delille göstereceğim ki bir saray gibi şu alemin, bir şehir gibi şu memleketin tek bir ustası vardır ve o usta her şeyi idare eden yalnız odur. Hiçbir cihette noksaniyeti yoktur. Bize görünmeyen o usta bizi ve her şeyi görür ve sözlerini işitir. Bütün işleri mucize ve harikadır. Bütün bu gördüğümüz ve dillerini bilmediğimiz şu mahluklar onun memurlarıdır. Onun memurlarıdır. Bunu sana ispatlayacağım diyor. Birinci bürhan, gel her tarafa bak. Her şeye dikkat et. Şimdi biz de hayalen bakalım yani böyle kapalı bir yerde olsak bile dışarıdayız. Böyle her tarafa işte ne var? Ağaçlar var, çiçekler var. Değil mi? Nehirler akıyor, denizler dalgalanıyor. İşte gezegenler yıldızların etrafında dönüyor. Böyle az çok onları hayal ederek çevremize bakalım. Çünkü bir bak. Gel her şeye, her tarafa bak. Her şeye dikkat et. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Bunu dikkatle bakanlar anlarlar. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Çünkü bak, bir dirhem kadar kuvveti olmayan bir çekirdek küçüklüğünde bir şey, binler batman yükü kaldırıyor. Zerre kadar şuuru olmayan gayet hakimane işler görüyor. Bu bir dirhem kadar kuvveti olmayan bir çekirdek ağaçları başlarında taşıyan çekirdeklere işarettir. Yani çekirdek ağaç oluyor. İçinden ağaç çıkıyor. O kocaman ağacı başında taşıyor. Öte yandan zerre kadar şuuru olmayan dediği de kendi kendine yükselmeyen ve meyvelerin sıkletine, ağırlığına dayanmayan üzüm çubukları gibi nazenin nebatatın başka ağaçlara latif eller atıp sarmalarına ve onlara yüklenmelerine işarettir.
Fasulye de öyledir, üzüm asması da öyledir. Biz köyde görürdük böyle. Değil mi? Fasulye çubukları vardır. Çubuk dikerler yani. O fasulye yoksa yükselemez yani. Ona sarılsın diye böyle sarıla sarıla çıkar. Üzüm asması da öyledir. Ağaca sarılır mesela. Bir ağacı tamamen kaplar. O yani sarılmayı nereden biliyor? Kendi kendine yükselemeyeceğini, değil mi? Bir yere sarılması gerektiğini, hatta her sarılmada bir düğüm atıyor filan. Arada düğümler atıyor, kendini sağlama alıyor. Ya şuursuz bir şey bu yani. Değil mi? Şuursuz bir tohum. Bunu nasıl başarabilir yani? Bu kendi işi olabilir mi? Evet. Zerre kadar şuuru olmayan gayet hakimane işler görüyor. Demek bunlar kendi kendine işlemiyorlar. Bu sonuç çıkıyor buradan. Bunlar kendi kendine işlemiyorlar. Onları işlettiren gizli bir kudret sahibi vardır. Eğer kendi başına olsa bütün baştan başa bu gördüğümüz memlekette her iş mucize. Her şey mucizekar bir harika olmak lazım gelir. Bu ise bir safsatadır. Yani o tohuma, o çekirdeğe mucizeler sahibi bir varlık gözüyle bakmak, akıllı, şuurlu, hatta tek bir yaratıcı kabul edilmezse her şeye ilahlık vermek gibi bir duruma mecbur kalırız. Bunu birçok yerlerde söylüyor. Ya tek bir yaratıcının memurudur ya da kendisi onun gücüne, ilmine, iradesine sahiptir. İkincisi muhal olduğuna göre elbette birinci şık doğrulanmış oluyor. İkinci bürhan, gel bütün bu ovaları, bu meydanları, bu menzilleri süslendiren şeyler üstünde dikkat et. Her birisinde o gizli zattan haber veren işler var. Adeta her biri birer turra, birer sikke gibi. O gaybi zattan haber veriyorlar. İşte gözünün önünde bak, bir dirhem pamuktan ne yapıyor? Haşiye, yani dipnotta açıyor, tohuma işarettir bu. Bir dirhem pamuk tohuma işarettir. Mesela zerre gibi bir afyon büzrü. Değil mi? Çok küçük, minnacık, toplu iğne başı kadar bir afyon tohumu. Bir dirhem gibi bir zerdali nüvatı, zerdali çekirdeği, bir kavun çekirdeği, nasıl çuhadan daha güzel dokunmuş yapraklar, patiskadan daha beyaz ve sarı çiçekler, şekerlemeden daha tatlı ve köftelerden ve konserve kutularından daha latif, daha leziz, daha şirin meyveleri hazine-i rahmetten getiriyorlar, bize takdim ediyorlar. Değil mi? Burası çok hoşuma gider. Bir daha okuyorum. Tohum, yani tohumların harikalığını, Allah onları ne kadar harika yaratmış. Bu harikalık kendilerinden olamaz tabii yani. O harika yaratan Allah'ın kudretine, ilmine işaret olarak tohuma işarettir. Mesela zerre gibi bir afyon büzrü. Afyon tohumuna büzür derler. Bir dirhem gibi bir zerdali nüvatı, bir kavun çekirdeği, nasıl çuhadan daha güzel dokunmuş yapraklar, patiskadan, çuha kadife oluyor. Kadifeden daha güzel dokunmuş yapraklar çıkıyor ondan. Patiskadan daha beyaz ve sarı çiçekler, şekerlemeden daha tatlı ve köftelerden ve konserve kutularından daha latif, daha leziz, daha şirin meyveleri nereden getiriyor? Hazine-i rahmetten getiriyorlar, bize takdim ediyorlar. Evet. Bak kaç top çuha ve patiska ve çiçekli kumaş çıktı. Bak ondan ne kadar şekerlemeler, yuvarlak, tatlı köfteler yapılıyor ki bizim gibi binler adam giyse ve yese kafi gelir. Hem de bak
bu demiri, toprağı, suyu, kömürü, bakırı, gümüşü, altını gaybi avucuna aldı, bir et parçası yaptı. Bak, gör. Bu neymiş? Unsurlardan cismi hayvaniyi halk ve nutfeden zihayatı icat etmeye işarettir. Evet. Yani hepsi, mesela insanın yediği çeşit çeşit meyveler, sebzeler, değil mi? İnsan vücudunu teşkil ediyor yani. Ete dönüşüyor, kemiğe dönüşüyor. Ya bu da harika bir şey. Demiri, toprağı, suyu, kömürü, bakırı, gümüşü, altını gaybi avucuna aldı. Bir et parçası yaptı. Bak, gör. İşte ey akılsız adam, bu işler öyle bir zata mahsustur ki bütün bu memleket bütün eczasıyla onun mucize-i kudreti altında duruyor. Her arzusuna ram oluyor. Ya. Üçüncü bürhan, gel bu müteharrik antika sanatlarına bak. Bu müteharrik antika sanatlardan maksat hayvanlar ve insanlarmış. Hayvanlara ve insanlara işarettir. Zira hayvan şu alemin küçük bir fihristesi ve mahiyeti insaniye şu kainatın bir misali musaggarı olduğundan adeta alemde ne varsa insanda numunesi vardır. Her birisi öyle bir tarzda yapılmış. Adeta bu koca sarayın bir küçük nüshasıdır. Bütün bu sarayda ne varsa o küçücük müteharrik makinelerde, yani insanlar ve hayvanlarda bulunuyor. Hiç mümkün müdür ki bu sarayın ustasından başka birisi gelip bu acip sarayı küçük bir makinede derc etsin? Hem hiç mümkün müdür ki bir kutu kadar bir makine bütün bir alemi içine aldığı halde tesadüfi veyahut abes bir iş içinde bulunsun? Demek bütün gözün gördüğü ne kadar antika makineler var, o gizli zatın birer sikkesi hükmündedirler. Belki birer dellal, birer ilanname hükmündedirler. Lisan halleriyle derler ki biz öyle bir zatın sanatıyız ki bütün bu alemimizi bizi yaptığı ve suhuletle icat ettiği gibi kolaylıkla yapabilir bir zattır. Evet, buraya kadar biraz okumuştum zaten ama araya mesafe girdi dedim. Onun için tekrar baştan aldım. Tam bu 4. bürhanda kalmıştık. Şimdi kaldığımız yere geldim. Oradan biraz daha anlamaya çalışarak, açarak devam edeceğim. 4. bürhan, ey muannit arkadaş. Muannit, anut, inat eden, inat oradan geliyor. Gel sana daha acibini göstereceğim. Şimdi ona ispatlıyor yani. 12 bürhan gösterecek. 3'ü geride kaldı. Daha acayip bir delil göstereceğim. Bak, bu memlekette bütün bu işler, bu şeyler değişti, değişiyor. Yani böyle içten içe bir hareket var, bir dinamizm var. Sabit değil hiçbir şey. Atom içindeki hareketlilikten galaktik sistemlerdeki hareketliliğe kadar her şey değişiyor. Her şey değişiyor. Yani bunu da dikkat edersen görürsün. Yani dikkat etmezsen sanki her şey aynı, her gün aynı gibi gelir sana. Öyle değil. O zaman insan sıkılıyor zaten. Aynı görünce o dinamizmi yakalayamayınca sıkılıyor. Evet. Bak, bu memlekette bütün bu işler, bu şeyler değişti, değişiyor. Bir halette durmuyor. Dikkat et ki bu gördüğümüz camit cisimler, hissiz kutular birer hakimi mutlak suretini aldılar. Birer hakimi mutlak suretini aldılar. Yani mutlak çevresine hükmeden bir vaziyet aldılar. Adeta her bir şey bütün eşyaya hükmediyor. Hemen sonraki cümle onu açıyor. İşte bu yanımızdaki bu makineye bak. Makineden maksat neymiş? Meyvedar ağaçlara işarettir. Hepimizin çevresinde meyve ağaçları vardır. Yani ona bak diyor.
meyveler ağaçlara işarettir. Çünkü yüzer tezgahları, fabrikaları incecik dallarında taşıyor gibi hayret numa yaprakları, çiçekleri, meyveleri dokuyor, süslendiriyor, pişiriyor, bizlere uzatıyor. Değil mi? Gizli kazanlar var sanki içinde. İşte dokuma fabrikaları var. Yapraklar ayrı dokunuyor, çiçekler ayrı dokunuyor, meyveler ayrı sentezleniyor. Yani o ağaç dediğin şey değil mi? Bütün bunları kendisi yapabilir mi yani? Yüzlerce fabrika olması lazım içinde bunları yapabilmesi için. Ama biz öyle ağaç deyip geçiyoruz yani meyvesini düşünmeden yersek değil mi? İsraf etmiş oluruz yani orada alacağımız çok büyük bir mesafe var marifetullah yolunda. Almamız gereken bir ders var. Evet. İşte bu yanımızdaki bu makineye bak. Yani ağaç, makine meyveler ağaçlara işarettir. Çünkü yüzer tezgahları, fabrikaları incecik dallarında taşıyor gibi hayret numa yaprakları, çiçekleri, meyveleri dokuyor, süslendiriyor, pişiriyor, bizlere uzatıyor. Halbuki çam ve katran gibi muhteşem ağaçlar kuru bir taşta tezgahını atmış çalışıp duruyorlar. Değil mi? Onların mesela çiçeği de yok, meyvesi de yok. Böyle ağaçlar da var. Çam ve katran ağaçları gibi ağaçlar kuru bir taşta tezgahını atmış çalışıp duruyorlar. Yani ağaç niye bunu söyledi acaba burada? Yani kendinden olsa, kendisi verse, değil mi? O çiçekler, yapraklar, meyveler kendi marifeti olsa ağacın, o ötekiler de muhteşem ağaçlar yani. Onların niye yok? Değil mi? Demek onlar birer vesile. Hangisine veriliyorsa, hangisiyle gönderiliyorsa o çiçekler, meyveler, elleri olan dallarıyla onlar bize uzatıyorlar. Yani kendisine verileni bize uzatıyorlar. Kendileri bunu yapması mümkün değil. Evet, güya emrediyor. İşte onun tezyinatına ve işlemesine lazım levazımat ve maddeler uzak yerlerden koşup geliyorlar. Uzak yerlerden yani ta güneşten değil mi? Güneş ışığından yararlanıyor. Havadan yararlanıyor. Efendim topraktan mineraller onun vücuduna gerekli mineralleri topluyor. Yani nasıl yapıyor bunu? Kendisi yapabilir mi bunu diye düşünmemiz lazım. İşte oraya bak. O şuursuz cisim güya bir işaret ediyor. Bu şuursuz cisimden de maksat hububata, tohumlara, sineklerin tohumcuklarına işarettir. Mesela bir sinek bir kara ağacın yaprağında yumurtasını bırakır. Birden o koca kara ağaç yapraklarını o yumurtalara bir rahm-ı mader, bir anne karnı, bir beşik, bal gibi bir gıda ile dolu bir mahzene çeviriyor. Adeta o meyvesiz ağaç o surette ziruh meyveler veriyor. Evet. Yani o koca ağacı o ne yapıyor? Bir sinek onun yapraklarını beşik gibi kullanıyor. Ana rahmi gibi. Orada ne oluyor sonra? Diyor ki bu yavrulara yiyecek çıkar diyor. İşte o da bal damlacıkları gibi o yapraklardan çıkıyor. Onlar büyüyor. Böyle işte güya rüzgara emrediyor. Bu yavruları salla diyor böyle beşik gibi. Bunlar sallansın. Sallanmaya ihtiyaçları var. Değil mi? Rüzgar esiyor. Yapraklar sallanıyor. Bal damlacıkları orada. Yani her şeye sanki hükmediyor. Ya küçücük bir sinek yani oraya yumurtalarını bırakıyor. Bak bütün o çevresindeki ağacı, rüzgarı, havayı kendi emrinde kullanıyor. Onlara hükmediyor gibi.
Biz biliyoruz ki onun böyle bir özelliği yok. Demek ki onun kendi işi değil. Evet. Daha başka şeyleri bunlara kıyas et. Adeta her bir şey bütün bu alemdeki hilkatleri musahhar ediyor. Eğer o gizli zatı kabul etmezsen bütün bu memleketteki taşında, toprağında, hayvanında, insana benzer mahluklarda o zatın bütün hünerlerini, sanatlarını, kemalatlarını birer birer o şeylere vereceksin. Yani Allah'ın ilmini, iradesini, kudretini kalkıp işte o varlıklara dağıtman lazım. O özellikleri onlardan bilmen lazım. Ya tek bir yaratıcının eseri, kudretiyle, ilmiyle, iradesiyle oluyor bütün bu olanlar. Onlar birer memur, şuursuz olarak Allah onları istihdam ediyor diyeceksin. Ya da Allah'la bağlantılarını koparırsan o özellikleri, Allah'a ait özellikleri o varlıkların kendilerine vereceksin. Adeta onları birer ilah gibi göreceksin, görmek zorunda kalacaksın. İşte aklın uzak gördüğü bir tek muciz numa zatın bedeline milyarlar onun gibi muciz numa hem birbirine zıt hem birbirine misil hem birbiri içinde bulunsun. Bu intizam bozulmasın, ortalığı karıştırmasınlar. Halbuki bu koca memlekette 2 parmak karışsa karıştırır. Çünkü bir köyde 2 müdür, bir şehirde 2 vali, bir memlekette 2 padişah bulunsa karıştırır. Nerede kaldı? Hadsiz hakimi mutlak beraber bulunsun. Ya hakimi mutlak demek yani mutlak sınırsız hakim, her şeye hükmeden bir hakim. Değil mi? Bir tane olur. Sınırsız, sonsuz bir tane olur. 2 tane sonsuz olmaz. Çünkü 2 tane sonsuz birbirini sonlandırır. Birbirini sonlandırır. Çünkü bir sonsuz 2 tane olursa ne? Bu şuraya kadar benim, buradan ötesi senin. Yani bir sınır çiziyorsan zaten o sınır çizilen, sınırları olan sonsuz olmaz. Sınırları olmadığına göre sonsuz bir tane olur. Çünkü 2 tane sonsuz birbirlerini sınırlamış olur. Temanu deniliyor buna kelamda. Temanu, birbirine mani olmak. Lev kâne fîhime âlihetun illallahu lefesedeta. Göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı her ikisi de fesada giderdi. Yani göklerin de yerin de düzeni bozulurdu. Değil mi? Bir okulda bir müdür olmalı. İdare için bir müdür olmalı ama birden fazla müdür olursa olmaz. İdare, düzen bozulur. Müdürsüz okul olmadığı gibi 2 müdürlü bir okulda olmaz. Valisiz bir şehri kim yönetecek? 2 vali olursa gene işler karışır. Bir memlekette 2 hükümdar olursa yine işler karışır. Kaos çıkar. Böyle. Dolayısıyla idareci olmalı, düzenli bir idare için ve tek olmalı. Şimdi tek bir yaratıcı, yani bu alemde her şey birbirine bağlı. Her şey sanki her şeyi biliyor, her şeyden yararlanıyor. Yani bu alemin hakimi, değil mi? Eleyhissallahu bi ahkemil hakimin. Dolayısıyla Allah hakimlerin hakimi değil mi? Yani hakimlerin hakimi olan tek hakimini kabul edeceksin veya her şeye hakimlik vereceksin. Bu takdirde ne olacak? Hem de sınırsız bir hakimlik. Yani 2 tane sonsuz bile olmazken varlıklar adedince sonsuzlar, mutlak hakimler kabul edeceksin. Hem de bunlar birbirine mani olmayacak, düzen de bozulmayacak. İşte bu aklın kabul edemeyeceği bir hurafedir. O zaman tek bir hakim var. O her şeyi idare ediyor. Her şey de onun memurudur. Kendi yapmıyor. Onun kudretiyle
o işe mazhar oluyor. Evet, 5. bürhanı da okuyacağız. Ey vesveseli arkadaş, gel. Bu azim sarayın nakışlarına dikkat et. Bu büyük sarayın nakışlarına dikkat et. Ve bu bütün bu şehrin zinetlerine bak. Ve bütün bu memleketin tanzimatını gör. Ve bütün bu alemin sanatlarını tefekkür et. Yani bir estetik boyutu var kainat sarayının. Değil mi? Yıldızlardan tut çiçeklere kadar. Efendim, yeryüzünde çiçekler, gökyüzünde yıldızlar, işte denizde dalgalar, dağlarda çiçekler, yamaçlar, ağaçlarda yapraklar, her şeyin bir düzeni ve estetik boyutu var, sanat boyutu var. Bunları tefekkür et. İşte bak, eğer nihayetsiz mucizeleri ve hünerleri olan gizli bir zatın kalemi işlemezse, bu nakışları sair şuursuz sebeplere, kör tesadüfe, sağır tabiata verilse, o vakit ya bu memleketin her bir taşı, her bir otu öyle muciz numa, nakkaş, yani mucizeler sahibi bir nakkaş, öyle bir harikulade katip olması lazım gelir ki bir harfte 1000 kitabı yazabilsin. Bir harfte 1000 kitabı yazabilsin. Bir nakışta milyonlar sanatı derc edebilsin. Çünkü bak, bu taşlardaki nakşa, her birisinde bütün sarayın nakışları var. Bu taşlardaki nakşa bak diyor ya dipnotta, şecere-i hilkatın meyvesi olan insana ve kendi ağacının programını ve fihristesini taşıyan meyveye işarettir. Zira kalemi kudret, alemin kitab-ı kebirinde ne yazmış ise icmalini, mahiyeti insaniyede yazmıştır özetini. Kalemi kader dağ gibi bir ağaçta ne yazmış ise tırnak gibi bir meyvesinde dahi derc etmiştir. Evet, çünkü bak, bu taşlardaki nakşa, her birisinde bütün sarayın nakışları var. Bütün şehrin tanzimat kanunları var. Bütün memleketin teşkilat programları var. Demek bu nakışları yapmak, bütün memleketi yapmak kadar harikadır. Bu nakışları yapmak, bütün memleketi yapmak kadar harikadır. Öyle ise her bir nakış, her bir sanat o gizli zatın bir ilannamesidir, bir hatemidir. Madem bir harf katibini göstermek sizin olmaz, sanatlı bir nakış nakkaşını bildirmemek olmaz, nasıl olur ki bir harfte koca bir kitabı yazan, bir nakışta 1000 nakşı nakşeden nakkaş kendi kitabıyla ve nakşıyla bilinmesin? Ya, yani bir harf de katipsiz olmaz, tek bir harf, ama o harfin içerisinde ince kalemle bir kitap yazılmışsa, değil mi? O nasıl katipsiz olabilir? İşte kainat böyle, yani kainat kitabı böyle. Her harfinde bir kitap yazılan bir kitap. Mesela bazen tablolarda görüyorsunuz. Yasin, Yasin diye 2 harf içinde Yasin suresi yazılmış. 2 harfin içinde ince kalemle. Değil mi? Bursa'da Ulu Cami'de böyle şeyler çoktur. Mesela bir vav harfi içinde bir cümle yazıyor veya bir kitap yazıyor, bir ayet yazıyor. Bir harfin içinde. Tabii o büyük bir ustalık, bir sanat istiyor. Yani o elbette büyük bir sanatkarın eseri olduğunu anlıyorsunuz. Bu cümleyi ezberleyelim. Bir harf bile katipsiz olmazken her harfinde bir kitap yazılan şu kainat kitabı nasıl katipsiz olabilir? Mesela insan bir harf gibi yani, ama bir harf, kalbi bir nokta gibi. Ama bütün kainat onda yazılmış. Kainatın özeti, her bir canlı adeta kainatın farklı bir özeti gibi. Değil mi? Bir kitabı bir sayfada özetlemek için kitabı bilmek lazım. Bütününü bilmek lazım. Bütününe hakim olmak lazım. Öyleyse kitabı kim yazmışsa
onun özetlendiği o sayfayı da o yazmış demektir. Dolayısıyla kainat kitabı tek bir nakkaşın eseridir, tek bir katibin kitabıdır. Evet, 6. bürhandan devam edeceğiz. Burada bırakalım. Şöyle işaretimi de koyayım. Yarın tekrar birlikte oluyoruz. Bu yeni dönemde çarşamba, perşembe, cuma 16'da inşallah böyle 40-45 dakika arası okumalarımız devam edecek. Cenab-ı Hak bu Kur'an hakikatlerinden istifademizi bol eylesin. Fazlasıyla feyizlenmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Hoşça kalın. Allah'ın yüce kudretine teslim olun.